Oyun severlerin çok beklediği The Last of Us'ın dizisi sonunda geldi. Dünyada HBO platformu altında çıksa da ülkemize gelme şerefine nail olamadıkları için sağ olsun Blue TV yayın haklarını aldı ve biz de bu sayede izleyeceğiz. Peki sırf bu dizi için Blue TV alınır mı? Bilmeyenler için oyun kısmından biraz bahsedeyim. Zaten biliyorsanız bu kısmı geçebilirsiniz. Öncelikle ben de oyunu oynamadım. Korkmayın ondan dolayı. PlayStation özel oyunuydu diye biliyorum. Yanlışım varsa düzeltin. Ancak önümüzdeki ay PC yani bilgisayar tarafına da çıkacak. Çıkacak da 600 TL olarak ön siparişte. Nasıl alacağız abi? Tabii şu anlık 600 TL bile şu an için iyi bir fiyat. Ülkede her şeyin fiyatı sürekli yükselirken oyunların da neyi eksik değil mi? Şu ana kadar iyi bile dayandılar diyebilirim. Peki oyun olarak neden bu kadar sevilmişti derseniz hikayesi ve gerçekçi oynanışı oyunun öne çıkan özellikleri olmuştu. Küçük kız hayatta mı? Hangi kız? Ben kız falan bilmiyorum. Konusuna bakarsak dizinin hikayesi tahmin edebilirsiniz ki oyun ile aynı. Joel kızı Sarah ile basit ama mutlu bir hayat sürüyordur. Doğum gününde kızıyla beraber film izlerken Sarah yani kızı kucağında uyuyakalır. O sırada Joel acil bir telefon alır arkadaşından. Kızını yatırdıktan sonra sessiz bir şekilde evden çıkar, işini halledip geri dönmek istiyordur. Ama işler Joel'un hiç beklediği gibi olmayacaktır. Tabi oyunundan bilen arkadaşlar konusu böyle mi ne alaka demeyin. Çünkü keşke bilmeseydim dediğim şeyler var ne yazık ki dizinin içinde. Ki yapım +18 olsa da bilen bilmeyen herkese göre yapılmış. Yani daha demin size açıkladığım konusunu da buna göre yazdım. Tabi siz de yapımların böyle spoilersız bir şekilde nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsanız abone olup beğenerek destek verebilirsiniz. Ha gayret az el atın bine çok az kaldı. Konusu bakımından kıyamet, dünyanın sonu ve zombi yapımlarını izlediyseniz içinde çok da şaşıracağınız bir şey yok. Ancak zombilerden daha bilimsel bir şey olduğunu söyleyebilirim. Çekim yönünden en fazla dikkatimi çeken şey detaylar çok göze sokulmuş. Ben genelde her zaman incelemelerimde bunu söylüyorum, tekrar ediyorum, çok farkındayım. Fakat arka plandaki detayları severim. Öyle gözümüzü zoom yapılmış detaylar, özellikle o saat detayı aptala anlatır gibi oluyor ve hakaret olarak algılıyorum. Başrolünde Game of Thrones ve Mandalorian'dan tanıdığımız Pedro Pascal'ın oynadığını duyunca çok sevinmiştim. Ve sağ olsun beni yanıltmadı ve daha ilk bölümden rolün hakkını gerçekten çok iyi vermiş. Dizi için çok doğru bir tercih olduğunu defalarca kanıtlamış sadece ilk bölümden bile. Bir o kadar da kızı rolündeki Nico Parker'ı çok beğendim. Genç oyuncu gerçekten hakkını vermiş bence. Çok da yakışmış rolüne. Geri kalan oyuncuları zamanla göreceğiz gibi gözüküyor. Bütçe olarak neredeyse en büyük bütçesi olan yapımlardan biri olmuş. O bütçenin hakkını ilk bölüm için %100 olarak olmasa da vermiş diyebilirim. Özellikle mekan tasarımları ki bu tür ve dizilerin olmazsa olmazı atmosferdir. Bence çok başarılı bir şekilde yansıtmışlar. Gerçekten o atmosferin içine sizi sokuyor ve evrenin büyüklüğüne size ikna ediyor. Ne yazık ki sürükleyicilik kısmını eksik buldum. Dizinin ilk bölümü 2 kısımdan oluşuyordu. Belki bunun da yüzünden biraz olabilir. Bana soracak olursanız, gerçi kimsenin soracağını sanmıyorum ama yine de söyleyeyim. Bu bölüm 2'ye bölünmeliydi. Zaten eski ve günümüz olarak 2 kısımdan oluşuyordu. 2 bölümün arasına sürükleyiciliği sağlayacak bir merak unsuru koyulsaydı tadından yenmezdi. Çünkü ilk kısmını çok beğendim fakat ikinci kısmı ortalama kaldı. Özellikle ilk taraftan sonra. Ve sonu ise sıradan bitti. İkinci kısma geçince keşke o aradaki süreci görseydik. Böyle hemen atlayacağını dedirtti bana. Tabii ki oyunun hikayesine bağlı kalmak istedikleri için yapmışlar bunu. Fanları kızdırmak gerçekten tehlikeli olabilir. Benim de eğer bayıla bayıla oynadığım bir oyun olsaydı ben de kızardım, yalan yok. İsim vermeyeyim ama Witcher'ın gitgide nasıl kötüleştiğini görüyoruz. Sonuç olarak ilk kısım iyi, ikinci kısım orta olmak üzere benden ortalamanın üzerinde bir not aldı. Tabii bu ilk bölüm için. Asıl konu şimdi başlayacağı için gerisinden çok daha umutluyum. Bu ilk bölüm sadece ön hazırlıktı. Sayın The Last of Us'ı yalayıp yutmuş arkadaşların ne düşündüğünü aşırı merak ediyorum. Ben pek bir şey bilmeyen bir dizi izleyicisi olarak yorumladım. Ama siz nasıl yorumluyorsunuz onu merak ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanaldaki diğer içeriklere göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.